Şu an Quebec'teyiz. Bir sürü heykel var, bir sürü isim var. Assassin's Creed'de hani sanki böyle kötülerin tapınağına girmişiz gibi hissettik biraz yani. Biraz sertmiş. Önce Fransızlar geldi yazıyor. Biz de diyoruz ki ondan da önce burada olanlar vardı. Queen Elizabeth'in adına böyle plaket yapmışlar onun jübilesine, yani ölümü herhalde, vefatı. Şurada çocuk kendini aşağı doğru yuvarlıyor. Bilmiyorum görünüyor mu ama bayağı Güle çocuk. güle çocuk. Hi, hello, welcome. If you guys wondering what is happening here today, my name is Eric. He's all my friend, and I'm here today to talk about Jesus. You want to come? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Şu an Quebec'teyiz. Quebec'te parlamento binasına geldik. Burayla ilgili ufak tefek bilgiler vereceğiz. Sözü eşime bırakıyorum. Şöyle, şu anda Old Quebec'teyiz, yani buranın ilk kurulan şehrindeyiz. Böyle bir sur var, sur içi deniyor zaten bu mekana. Yani şehrin ilk yerleşim yeri burası ve UNESCO tarafından korunmaya alınmış bir yer burası. Birazcık tarihçesini araştırdık. Az önce gösterdiğimiz bu parlamento binası, buranın üstünde de buranın 3 tane liderinin, kurucusunun heykelleri var. Champlain, Cartier ve Maisonneuve. Şimdi bunlar kim? Buraya ilk Fransız kaşif Jacques Cartier geliyor. Jacques Cartier burayı keşfediyor diye geçiyor. 1500'lü yıllarda olması lazım. Ama tabii ki Jacques Cartier geldiğinde burada zaten yerliler yaşıyor. Yani yerliler zaten var. Hani burası zaten var. Yerlileri Cartier'le yerliler karşılaşıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir tane tablo gördük bunu araştırırken. İşte Cartier böyle askerleriyle, 600 askeriyle geldi diye şey yapılıyor, anlatılıyor. 400 ya da 600 tam emin değiliz şimdi. İşte bakarız. askerleriyle burayı keşfediyor ve önünde böyle yerliler hani yere mi çökmüş, diz mi çökmüş, öyle bir tablo var, enteresan bir tablo. Cartier buraya geliyor. Daha sonra Fransa'dan diplomat Champlain 1601'de mi? Evet, 1601'de diplomat Champlain buraya geliyor ve resmi olarak burayı kuruyor sanıyorum, Quebec'i. Yani Champlain'le Cartier ortak kurucusu gibi görünüyor. Bir tane daha lider var orada heykeli olan. O da Maisonneuve. Maisonneuve de yine aynı dönemde, Champlain'in döneminde yine buraya gelen Fransız kaşiflerden biri, aynı zamanda asker Maisonneuve. Çok fazla savaşta bulunmuş. Buranın kurucusu, yani ruhani liderlerinden biri olarak görünse de aslında Montreal şehrinin kurucusu olarak geçiyor Maisonneuve. Yani Montreal'in İlk kaşifi de Maisonneuve olarak geçiyor. Daha sonrasında burada bir yıllarca süren bir Anglo-Franco savaş var. Yani İngilizlerle Fransızların savaşı var. Uzun bir dönem Fransa'nın hakimiyetinde kalıyor. Komple Quebec eyaletinden bahsediyorum. Montreal, Quebec City. Daha sonrasında bu savaşların sonunda İngilizler kazanıyor ve burası hani Kanada'nın bir parçası oluyor. Kraliyetin bir parçası oluyor. Fransızlar çekiliyor. Ama yine de az önce gösterdiğimiz gibi bu Fransız kurucular buranın lideri, kurucusu olarak görülüyor. O yüzden de burası Fransız eyaleti olarak sayılıyor zaten. Evet, o yüzden Fransız eyaleti olarak sayılıyor ve arada, evet, daha öncesinde de bahsettiğimiz gibi hani biz ayrı bağımsız mı olsak sesleri yine arada çıkıyor yani, o yüzden. Çünkü hani şöyle, bulundukları kraliyetin içinde aslında yani fethedilmiş bir yer burası. Daha sonra hani İngilizler Fransızların elinden almış gibi bir tarihçe var. O yüzden de hala arada tartışılıyor 2024'te de. Onun dışında başka... Hatta Montreal videosunda da biraz bahsetmeye çalıştık. Bu Quebec eyaleti direkt Kanada'dan ayrılmak istemiş. Ayrı bir ülke olmak istemiş. Ama devlette bir oylama yapın. Kazanırsanız şey yapalım, ama bu süre zarfında da bütün bankaları, önemli kuruluşların hepsini de başka şehre çekmişler. Böyle de bir durum var. Böyle bir söylenti var yani. Evet, gerçek gibi ama hani ne kadarı gerçek, ne kadar söylenti tabii bilmiyoruz. Şu anda galiba seyir terası gibi bir yere gidiyoruz. Ya şu an biz de nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Şu an dümdüz Old Quebec'te yürümeye başladık. Böyle tepe gibi bir şey var. İnsanlar buraya doğru yürüyordu. Dedik herhalde bir şey vardır. Hadi biz de gidelim. Ya Şu an oraya doğru gidiyoruz. Yani bugün doğaçlama basıp gidiyoruz yani. Her şey doğaçlama bugün. Zaten daha demin gördüğünüz binanın görüntülerini de çektik. Bir sürü heykel var, bir sürü isim var. Hiçbirini tanımıyoruz. Hepsinin altında isim yazıyor. şey gibi,
Hatta geyiğini de yaptık bunun. Assassin's Creed'de böyle, şimdi bilemedim o kısmı söylesem mi? Söyle söyle. Assassin's Creed'de hani kötülerin binaları, tapınakları falan olur ya. Evet, böyle suikast düzenlersiniz. Oralara böyle tırmanıp suikastlar düzenlenir falan. Sanki böyle kötülerin tapınağına girmişiz gibi hissettik biraz yani. Öyle hani buranın kolonize edenleri Şurada falan. sanırım burası savaş alanıymış galiba. Şu an Şam de Bataille bu buranın en büyük savaşlarından biri diye biliyorum. burada gerçekleşmiş galiba. Waterfields diyor çünkü. Arkadaşlar bu arada savaş sadece İngilizlerle Fransızlar arasında olmuyor. Native'ler, buranın yerlileriyle Fransızlar, buranın yerlileriyle İngilizler arasında da birçok savaş oluyor. Surlarda buralar olabilir. Bir üşüdüm, ne yalan söyleyeyim. Bayağı serinmiş ya. Zaten şehir merkezi bu kadar esmiyor. Bura tepe falan olduğu için herhalde. Evet, burası bayağı Sur'un tepe. içleri böyle çok küçük, hani dar sokaklar şeklinde. O hoşuma gitti zaten. Çok Avrupa'yı sokakları. Evet, gerçekten Sur'un içerisi resmen bir Avrupa şehrinde gibi hissediyorsunuz. Yani gösteririz böyle sokaklar, bina yapıları, dükkanlar, oteller, yani çok güzel görünüyor. Bakın ben. Burada ne varmış? Don't step on the sleeping cracks because they will Aşağıya gobble up your feet. Biraz sertmiş. İşte crack, yani uyuşturucu bağımlılarının üstüne basma, ayağını kemirebilirler diyor. Oo, Biraz evsiz karşıtı bir Oo. yazıya denk geldik. biraz değil, bayağı sert. Bayağı sert bu arada. Bu arada Sevdim buradaki evsiz popülasyonunu da incelemiş oluruz. Burada da var galiba. Ya evet, ben mesela etrafın videosunu çekerken bir tanesi geldi böyle dikildi arada. Hani bir dedim hayırdır ya dedim. Ya bir zararları yok yani. Ha, bakıyor, etrafa bakıyorlar bakıyor ama sadece. bazıları sıkıntı çıkarabilir. Yani var, yani yine de siz onlarla çok muhatap olmayın. Çoğu zararı yok, kendi halinde takılıyor. Arada geliyor, sigara istiyor, param varsa para istiyor. Yok deyince gidiyorlar. Ama bazıları da yeni uyuşturucu almış oluyor herhalde. Kafaları 1 milyon oluyor. Yani biraz salça olabiliyorlar. Genelde Toronto'da insanlar çok daha şefkatli evsizlere karşı. Bu yazı o yüzden beni şaşırttı. Toronto'da böyle bir yazıya rastlayamazsınız. Evet. Halk evsizleri gerçekten böyle şey gibi. Hani yardım ediyor, yemek veriyor, para veriyor. Sabah işte kendi mahallesindeki evsizin kahvesini alıyor oranın mahalleleri. Onları dışlanmış hissettirmemeye çalışıyorlar. Çünkü bir tane Kanadalıyla konuşmuştum bunu aslında. İş yerine gelen bir Kanadalıyla. Hani demiştim, yani insani olarak çok hani iyi davranıyorsunuz. Bu hani hoş bir şey falan demiştim. Dedi, evet onlara iyi davranmamız gerekiyor. Çünkü eğer onları biz de dışlarsak, hani zaten hayata 1-0 yenik başlamışlar. İşte biz de dışlarsak işte o zaman zararlı bireylere dönüşebilirler. Biz onları mahallemizin bir parçası olarak hissettirmeye çalışıyoruz ki hani değer görsünler, insaniyetlerini kaybetmesinler istiyoruz demişti. Bence mantıklı bir açıklama bu arada. Mantıklı bir açıklama ama mesela şey de var. Ya bunu da söylemeden edemeyeceğim. Örnek veriyorum. Markete giriyorlar, bir şeyler çalıyorlar, insanlara bıçak çekiyorlar ve kimse bu konuda bir şey yapamıyor. Ya senin onlara dokunma hakkın yok. Eğer dokunursan sen suçlusun. İlk hamleyi onun yapması lazım. Ya bıçağı sallayacak, sana tutturamayacak ya da bıçağı tutturacak. O da biraz garip geliyor bana ya. Çünkü bizim kültürümüzde biliyoruz, hani siz bir şey çalmak isterseniz orada dayak yiyeceğinizi biliyorsunuz hani, yani. O yüzden kimse bir şey çalmaya tenezzül etmiyor. Hatta ben bir haber okumuştum. Yani ne zamanda hatırlamıyorum. Şöyle bir benzinlikte birisi hırsızlık yapmaya çalışıyor. Çalışan da bunu engellemeye çalışıyor. Elindeki sopayı alıp adamı bir güzel dövüyor. Adamı dövdüğü için adama yaklaşık böyle 6 yıl mı 12 yıl mı ne hapis cezası vermişlerdi. Bu bayağı haber oldu burada. Burası da böyle bir göl diyebilirim. Gemiler falan var. Ya ben beğendim. Ya çok Açıkçası. tatlı, evet, ve yeşili çok bol. O da güzel. Yani şehir, ormanın içine şehir yerleştirilmiş Aynen. gibi. Buranın planı aşkı. Bu kalenin. Oo bak. Bu nehir kenarı hayvan gibi trail yolu var. Bir park orası. Aa çok korkunç. Ayaklarım titriyor şu an. Aşko. Korktum aşko, ben bu kadar yüksek olduğunu Şurada anlamamıştım. şapel mapel bir şeyler var. Oralara gidelim. Bak güzel görünüyor. Sen çekiyor muydun? Çekiyorduk. Buraya bu 3 kurucu gelip keşfedip kurduğunda
Cartier'de değil, diğerine. Champlain miydi adı? Şamplendi galiba. Heh, Champlain, bu bürokrat olan, burayı resmi olarak kuran kişiye Yeni Fransa'nın babası lakabı veriliyor. Father Evet. of New France. Ve buraya yeni bir Fransa olarak adlandırılıyor. Tabii İngilizler kazanana kadar. Evet ya, burada herkes kendine garip garip şeyler yapmış. Burada şey var. Nova Scotia var Bizim mesela. tarihi böyle kendimize göre yorumlamamıza Ya ciddiye yani almayın. Ben böyle yorumluyorum çünkü burada Nova Scotia diye bir şey var. Yeni İskoçya. Başka isim mi bulamadınız mesela? Ya başka bir isim koyun. Niye Yeni İskoçya yani? Önce Fransızlar geldi yazıyor. Her yerde bunu belirtiyorlar. Önce Fransızlar buradaydı. Önce. Biz de diyoruz ki ondan da önce burada olanlar vardı. Evet, onlardan da önce burada olanlar Neyse var. çok da gülmeyelim. Saygısızlık atfederler şu an. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum ki, gel böyle gezelim. Anlamadım ben. Nereye gittiğimizi Başka anlamadım. visitors. Visitor giriş diyor. Paralıysa geri çıkarız. Paramız yok. Ücretler yazıyor, bakalım. 22 dolar. 22 Yani. dolar. Değmez. Hadi gidelim. Evet. Ekonomik gezimiz devam ediyor Evet. son hızıyla. Yani biz bütçe dostu gezi yapıyoruz. Bedava olsaydı müzeye girecektik. Buraya şeyi koyalım mı? Bagajda patates domates doğrama fotoğrafımızı. Queen Elizabeth'in adına böyle plaket yapmışlar, onun jübilesine, yani ölümü herhalde, vefatı. Yani jübile. Gerçi belki Türkiye'de Gerçi belki kraliyet, anlam vardır. kraliçe olarak jübile yani, hani sonuçta doğru. vefatına göre kadar kraliçeydi yani. Doğru gerçi. İçeri girelim diye düşündük. Bedava sandık müzeyi. 22 dolarmış. Yani Kişi başı o da. kişi başı 22 dolar. Gerçekten. Bir de büyük ihtimal tax vergi eklenecek. Ha, yani üstüne. 20 büyük ihtimal 27 dolar civarı bir şey olacaktı. Yani Evet. bizim, açık olayım, yani bir müze gezmek için 55 dolara yakın bir para vermek istemedim. Ben çünkü 55 dolara şimdi şurada Old Quebec City'de güzel yerler var. Orada yemek yerim ya da bir kahve içerim yani. Ne yalan söyleyeyim. Yani müzelerin içini internetten de gezebiliyoruz. Müzelerin içini bir de hani bakarız ya. Siz biz olmayın yine de. Yani. Biz biraz bilgi savaşçıları, bilgiye karşı açılan savaş gibi oldu bu. Ya bilgiye karşı bir Yok, savaş bilgileri açmıyoruz. aldık yani. Biz sadece Ay çok dar orası. pahalı geldi ya. Oranın yürüyüşleri çok mu Hiç dar? sanmıyorum, dar değil. Eşimin Ama yükseklik manzara korkusu çok var güzel. da. Yanımızdan geçenler bize bakıp bir şeyler söyledi Fransızca. Ne dediler? Bilmiyorum, bilmem nereli mi falan gibi bir şey mi dediler, anlamadım. Aa. Bizi acaba yine nereliye benzetildik? Ukrayna'dan sonra, Rus'tan sonra. Beni Fransız'a benzeten oldu, İtalyan'a benzeten oldu. İranlıya benzetildim. Avrupalıya direkt Avrupalı mısınız diye soranlar oldu. Avrupalı mısınız? Çok genel Ha. olmuş. Sonra sadece bir müşterim bana "Are you Habibi?" dedi. Ha. Hayır dedim. No dedim. Aryu, Katiyen olamaz dedim böyle Aryu bir şey. Habibi de çok kötü bir soruşmuş gerçekten. Yani Are you Habibi ne ya? Birazcık ırkçı tonlamalı buldum ben bu soruyu. Bu arada bu benzetmeleri genelde tipe göre yapmıyorlar. Yani sakın şey sanmayın, hani bizi İtalyan'a benzettiler, Fransa, Ukraynalıya benzettiler falan değil. Aksan ve giyinişe bakıp böyle kararlar veriyorlar. Aksanımıza ve kıyafetlerimize. Ya Bizim de aksanlar böyle hani kendi adıma konuşayım. Herkesin öyle değildir tabii. Çok böyle native gibi konuşan Türkler de var. Ama benim aksanım daha böyle hani Türk olduğum çok belli oluyor İngilizce konuşurken. R'lere falan bastırarak söylüyorum. öyle yaptığımız için de şu an buraya çok fazla Ukraynalı geldiği Evet, için onlar da o şekilde konuştuğu için genelde hani Baltık tarafı böyle Rusya, Ukrayna oralardan mı geldiniz gibi yani sorular oluyor. Balkan ülkesi, aslında Balkan ülkelerinin hepsi aynı tonlamada İngilizce konuşuyor. Evet, Yani. böyle R'ler basılıyor, T'ler basılıyor. Tüm harflerin hakkını vererek konuştuğumuz için deyince tam anlıyorlar. Kanadalılardan bahsediyorum. Doğu Avrupa tarafı, Yunanistan tarafı değil mi hani falan diyorlar. Bilmeyenler, hiç bilmeyen tiplerden bahsediyorum. Yoksa İstanbul dediğinde %99 herkes biliyor bu arada. Hani durumunu yaşamadım ben. İstanbul mu, Türkiye mi, o da nere falan gibi bir tepki hiç almadım. Biliyorlar ama lokasyonunu tam çıkaramayanlar oluyor. Mi diyor, Doğu Avrupa, Yunanistan tarafı Evet, mı diye soruyor Ya bu genelde. kıtada insanların harita bilgisi yok diyebilirim. Aa bak, kruz gemisi mi var orada? Evet. Bu bir yere bağlanıyor mu ki bu göl? Büyük ihtimal Avrupa'dan geliyordur bu. Bağlanıyordur aşkım. Bağlanmıyor mu bilmiyorum. Quebec belki okyanusa bağlanıyor olabilir bu.
Yok, bunlar okyanus kuru yüzü çünkü. Yani gölde böyle bir kuru yüzü olmaz aşkım. Bakacağım bu okyanusa bağlanıyor mu burası? Burası Yani Kuzey Atlantik Okyanusu'nun içeri giren bir koluymuş. Evet. Yani Atlantik Okyanusu'nun bir yani parçası. bayağı Atlantik Okyanusu buraya kadar geliyormuş. Şöyle çevirip gösterelim. Çünkü kruyuz gemisi var. Oradan çıkardık biz konuyu. Evet. Dedik ki gölde kruyuz gemisi olmaz. Ha, ben de onu diyordum ya, gölde niye kruz gemisi var? Nereye gezebiliyorlar ki bunlar? Yani şu an çok utanç verici bir gezi videosu oluyor. Yaklaştırıyorum. Şurada toplar var. Burası surlar. Burada kendilerini savunmuşlar. Kimlere karşı derseniz İngilizlere karşı. Herkese karşı büyük ihtimal Aa, yani. bak. Old Port Oo, orası büyük ihtimal. evet, Old Port'a gelmişiz. Böyle bizim şaşırdığımız yer. Şöyle Old Port'a doğru gidelim o zaman. Boğaz'a benziyor. Şurada çocuk kendini aşağı doğru yuvarlıyor. Bilmiyorum görünüyor mu ama. Bayağı Güle çocuk güle çocuk. kendini aşağı doğru yuvarladı. Ya Eski Liman diye bir yer var. Tahminimize göre şu an oraya doğru gidiyoruz. Eski liman bura olamaz. Burası bence. Bura olamaz, şu aşağısıdır. Büyük ihtimal. Neden? Çünkü burası uçurum, bura bir liman değil. Aşağısı uçurum. Ama güzel bir görünüyor orası. Gideceğiz oraya doğru. Şurada bakalım. yine bir kolonial. Büyük ihtimal Yine- burayı bulan adam olabilir o. Yine colonization'ın bir ürünü olan heykele doğru gidiyoruz. Her yerde burayı kolonize edenlerin heykelleri var. Ben Quebec City'yi beğendim. Yani Kanada'da bir yerde yaşamak istesem hani Quebec City onlardan biri olabilir. Yani şehir yapısı olur. Fransızca olacak. bariyeri olmadığını Evet, Fransızca düşünürsek. bariyeri olmasa düşünürsün burayı. Çünkü burada Montreal'de en azından İngilizce konuşulma seviyesi çok yüksek ama Quebec'te İngilizce konuşma oranı çok düşük. Yani Fransızca işliyor her şey. Kimmiş bakalım. Bakıyoruz. Yeni bir karakter açıldı. Pierre Dugois de Mon. Lieutenant diyor, aşko. Asker. Yani asker değil de subay mı lieutenant? Yani şey zamanı. Çavuş mu? Çavuş mu? Ya büyük ihtimal yüksek seviyeli bir asker anladığımız kadarıyla. Evet, tarihi yorumluyoruz. Tarih yorumu açık değildir ama biz yorumluyoruz. Sıfır araştırmayla nasıl gezi yapılır? Daha heyecan verici oluyor yani. Yani sadece internetten şeye baktık. Burası nereye abi, gidelim Quebec'e. Videolar görmüştüm. Hadi gidelim dedik, geldik. Bir de internetten küçük ufak tefek bilgiler. O kadar. Şu an şuradaki ablayı takip ediyoruz. Abla gidiyor. Biz de peşine gidiyoruz. Gerçekten çok turistik bir yer bu arada. Bence Old Port orası. Değil aşkım, Geminin aşağı. olduğu yer olabilir. Geminin olduğu yer Old Port. Tamam işte orası seyir terası. Oradan aşağı gösteririz işte Old Büyük Port'u. ihtimal o internette baktığımız Quebec'te gezilecek yerler diye baktık. Büyük ihtimal burası da vardı. Bayağı güzel bir manzarası var yani. Aa, Dufferin Teras burası. Aa evet, bakmıştık internetten, Dufferin Teras. Kışın kızak açılıyor burada galiba. Aa, ben bunu görmüştüm videolarını. Evet. Çok eğlenceli olur. Kışın burada kızak var, doğru. Evet. Şöyle görüntüler de var. Bütün kış açıkmış. Ne kadarmış? Uzunluğu 250 metre. Yüksekliği 60 metre. Çok kısa. Baksana şuradan Ee, burası. Ama 70 kilometre ile buraya kadar kayıyorsun tepeden. Yani Peki bu yapı şu en sonuna gördüğünüz yerden buraya kadar Peki kayılıyor. bu yapının 1884'te inşa edilmesi. Oo, bir saniye. 1884'te ya o tarih için iyi bir eğlence bence. Yani şöyle görebilirsiniz büyük ihtimal. 1884'te yapılmış gerçekten. Değişik. Ya gerçekten çok uzun böyle bir tahtadan bir yer yapmışlar. Şu otele bak, Dufferin Otel. Tam böyle şey Şurada küçük bir otel var. küçücük bir otel ama manzarası inanılmaz. Tabii ki eski şehrin içindeki oteller bir tık daha pahalı oluyor. Ya şöyle bir tık daha pahalı oluyor. Bizim kaldığımız otel 165 dolardı. Bir tane tam şehir merkezinde bir otele baktım. Yani otel, daha doğrusu. Otel değil. Otel gerçi, doğru. Ya işte Ha, evet, ya, küçükler. Ha, bayağı bir küçük. otele baktım, çok küçüktü. Bizim kaldığımız yerden bir 40 dolar daha pahalıydı. Bir de yani çok turistik bir yer olduğu için açıkçası bedbug denilen bir illet var bu kıtada. Tahta kurusu Türkçe'ye çevrilince, ama burada işte yatak böceği olarak geçiyor. Bu eve bulaştı mı öldürmek neredeyse imkansız gibi bir şey bu hayvanı. Genelde de otellerden yayılıyor bu Evet, arada. genelde otellerden yayılıyor. Yani o yüzden Ve biraz can otel- sıkıcı. Otele girdiğinizde ilk yapacağınız şey Amerika kıtasında Evet. herhangi bir yerde Böyle düşük Hemen- yıldızlı otele girince bu arada.
Bence fark etmez yüksek yıldızlı otel. Sonuçta senden önce kalan insan Doğru. evinden bedbug getirmiş olabilir Doğru. oraya. Hemen yatağı açıp yatağın içindeki yani bazadaki dip köşe kenarlara bakacaksınız. Böyle toz, siyah siyah tozlar varsa koşarak kaçmanız gerekiyor. Evet, o siyah siyah tozlar da genelde bu bedbug'ların dışkıları oluyor. Evet. Bir de ütü deneyi yapanlar var. Buradaki Instagramcılardan öğrendim. Ütüyü takıyor fişe, yatağın bir yerine bastırıyor. Bedbug'larda sıcağı geldiği için sağda soldaki o böcekler o ütüye doğru gelmeye başlıyormuş varsa. Arkadaşlar şimdi bir tane burada bir kafe bulduk. Dedik bir oturalım, bir şeyler alalım. Hem bir şeyler yeriz. Yavaş yavaş da videoyu kapatırız dedik. Şöyle söyleyeyim. Geldik 2 tane kahve aldık. Bir tane latte, bir tane de sütlü filtre kahve. Bir tane elmalı pay gibi bir şey aldık. Bir tane sade kruvasan. Bir tane de ıspanaklı muffin. Yok, ıspanaklı milföy böreği gibi bir şey aldık. Bunların hepsine toplam 22 dolar ödedik. Ya gerçekten çok uyguna geldi. Ya bu kadar şeyi bu kadar ucuza almak, Quebec'in bir de tam turistik mekanda benim hoşuma gitti, ne yalan söyleyeyim. Evet yani
ben de uygun buldum. Evet. Çünkü ürünler güzel görünüyor. Mekan da çok güzel. Ve küçük bir arka bahçesi var. Evet. Şu an arka bahçede oturuyoruz. Ve avlu gibi hani binalarla çevrili bir arka bahçe. Öyle şirin bir yer yani. Evet yani Quebec hakkında genel bir değerlendirme yapacaksak, yaparsak eğer daha doğrusu, burayla ilgili genel bir değerlendirme yaparsak bence yani daha çok bir yer görmedik Kanada'da ama şu ana kadar gördüğümüz en güzel şehir diyebilirim. Özellikle Old Quebec. Yani eğer ki yolunuz Kanada'ya düşerse yani mutlaka Quebec'i ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Quebec City. Quebec bir eyalet, Quebec City. Eyalette bir şehir burası. Evet şöyle bence yeme içme olarak da bence daha lezzetli restoranlar ve kafeler var burada. Dışarıdan da belli oluyor. Ya Toronto'da biraz zayıf bulduğumuz bir şey aslında bu yeme içme. Evet. Yap. İşte kafelerin içinin çirkinliği vesaire. Yani oturacak yer bulmanız evet bulunuyor ama çok da böyle güzel iç açıcı bir kafe bulmanız zor oluyor. Evet. Yani burada böyle mekanları görünce şey gibi hissettik. Yani İstanbul Moda'daki Evet. kafelerin önünden Yani geçiyormuşuz gibi İstanbul'da hissettik. herhangi bir kafedeymişiz gibi hissettik gerçekten. Evet, gayet hijyenik, temiz dükkanlar. Bu çok önemli yani. Toronto'da biraz hijyen sıkıntısı da var. Evet, inanılmaz hijyen sıkıntısı var Burada Toronto'da. dükkanlar temiz, Bunu işte net kahveler söyleyebilirim. güzel bu arada. Buranın zincir bir kafesi var, Tim Hortons diye. Yani bizdeki Starbucks ya da işte kahve dünyası gibi düşünebiliriz. Normalde böyle en ucuz kahveci yani çok da beğenilmeyen bir kahve türü. Ama mesela Toronto'daki Tim Hortons'taki kahve gerçekten tuhaf yani alışmanız uzun sürüyor. Değişik bir tadı var. Açıklayamayacağım bir tat. Ama buradaki Tim Hortons yani aynı dükkanın Quebec'teki, Montreal'deki şubesindeki kahve gerçekten kat kat daha kaliteli ve lezzetli. Onu fark ettik. Ben bir yandan bölüştürüyorum aldığımız Ve şeyler, yeme tadlarına içmeden bakacağız. bahsederken gözlerimiz parlıyor. Anlamışsınızdır. İkimiz de yeme içmeyi seviyoruz. Ben bayılıyorum yemeği içmeye ya. Özellikle tatlı konusunda. Yani Ben de tuzlu kısmını kapatıyorum. evet. Dengeliyoruz. Şimdi ben burada Öyle bize genel olarak bölüştürdüm. beğendim. Yani 10 üzerinden Aynen. mesela Montreal'e kaç veririm 10 üzerinden? Ya şöyle 5 veririm. içindeki insan ya bir sonuçta gördüğümüz kadarıyla uğradık Gördüğüm sadece. kadarıyla Verdiği, zaten yani değerlendirmem %100 doğru değil de evet, bize verdiği hissiyat yani şehir olarak yapısal olarak benim hoşuma gitti. Kötü değil. Toronto'dan çok daha iyi. Ama yani çok insanlarına çok ısınamadığımı söyleyebilirim. Yani burası da yine insanlar soğuk ama daha böyle Avrupavari. Yani o açıdan yani Montreal'e ben de 6 veririm. Ama buraya şu an için Kanada'da şu an için gördüğüm şehirler arasında yani net bir şekilde 9 veririm. yani ben de evet buraya bir 9 veririm. Gerçekten güzel hakkını vermem lazım. Normalde kolay beğenmiyorum. Ben daha daha böyle grumpy kısmıyım ilişkide. Daha Ben böyle şimdi değerlendirmelerde düşük puan veren tadımlara tarafım. başlıyorum. Ben bir yandan kusura bakmayın çok acıktım. Güzel görünüyor görüntü olarak. Çok güzel. Gerçekten alelade bir kafede yediğimiz ürünün bu kadar güzel olması beni şaşırttı şu Ispanaklı an. peynirli bir milföy hamuru gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Beğendim. Şu da senin, bu benim. Hediyelik dükkanları da çok güzeldi. Kafeleri de, mimarisi de, her şeyiyle. Bence turistik bir gezi düşünüyorsanız Montreal'i atlayıp Quebec City'den direkt başlayabilirsiniz. Ve şöyle içinin ne kadar dolgun olduğunu göstereyim size. Şey oldu, mukbang videosuna dönüştü şu anda bir anda. Gezi videosunda. Çok güzel. Çok şaşkınım. Hiç Kanada lezzeti gibi değil. Böyle Avrupa- Kanada'da baharat eksikliği falan var ya yemeklerde. Gerçekten bu tek bir börek bile daha baharatlı bir his veriyor. Şöyle söyleyeyim. Yaşadığımız yerde bir Türk restoranı var. Oraya gidip yani peynirli ıspanaklı pide söyledik. İçinde tuz namına hiçbir şey yoktu. Ya çok affedersiniz yani sade ot yiyor gibiydiniz yani. Ve ıspanakları pişirmemişler. Anladığımız kadarıyla çiğ bir şekilde yapmışlar. Çok garip yani.
Evet. Bu kadar. Yani beğendik genel olarak. Şunu alabilir miyim? Başka benim ekleyeceğim bir şey yok. Benim de yok. Bu Şimdilik kadar. sadece tadım Zaten yapıyorum. çok kısa bir hani gezi oldu. Böyle ya söylediğimiz şeylerin de %100 doğruluğu var mı bilmiyorum. Yani kendi fikrimizi söylüyoruz. Ve kısa sürede ne kadar fikir edinilirse o kadar fikir edindik. Hani yanlış olabilir ya da ne bileyim şey diyebilirsiniz. Toronto'da aslında çok güzel yerler var. Siz bilmiyorsunuz diyebilirsiniz. Diyorsanız lütfen yerleri yazın bu arada. Ben çok merak ediyorum o Toronto'nun güzel yönlerini. Evet. Şöyle söyleyeyim, kruvasanı da denedim. O da çok güzel. Toronto'da da kruvasan var. Ben Ama bu kadar iyisini yemedim. kruvasan değil tabii ki o. Ya alelade bir kafenin yaptığı kruvasan ve böreğin bu kadar güzel olması beni çok mutlu etti. Hı, yani ben o kamera karşısında ilginç, çok tuhaf hissediyorum o yüzden. Ağzımdakini bitireceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Quebec gezimizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ladies and gentlemen, mesdames and messieurs, I'm going to be starting a show. Typical Quebec City, no one cares. Alright, but check this out. So if I need a sweat, hi madame. I just don't want to freak you out when there's a weird man following you. Çok güzel roast show yapıyor şu an. Nice one. I'm gonna try to cut this flower with a whip. I want you guys to clap and cheer, okay? Because if you guys clap and cheer, what's gonna happen? It's all the people who walk around will hear you guys, and they're gonna go, "Oh my God, that man is amazing." So they're all gonna come here, huh? Oh, sir, I don't want to freak you out, but you lost the baby. Hi, hello. Stop. Go. Cigarette on top of my head. Don't try this at home. Cigarette kill. Okay. Parlez-vous français ou anglais? English. Okay, I'll present myself. Mon nom c'est Eric. My name is Eric. Mes amis, my friend call me Rick. The girl never called me. And my mom called me an accident. So that's a bit about me. Hey, I'll tell you guys about my background. So here we have the Statue Champlain. Okay. Alright, I'll be honest. If you guys want to enjoy the comedy of the show, I suggest to lower your standard a tiny bit. No, ayez pas peur, don't worry, okay? This is safety. Puis si jamais, in case of an emergency, and you guys are looking for the emergency exit, they're everywhere, okay? Don't overthink it. Hi, hello, welcome. If you guys are wondering what is happening here today, my name is Eric. He's all my friend, and I'm here today to talk about Jesus. You want to come? My favorite trick, I call the trick, the great balls of fire. You won't see that trick at the Cirque du Soleil. Come on. Up. Oh, madame, elle veut une picture. Picture. Ça me va des photos. Kaçırttı kadını. Monsieur, oh oui, à toi. C'est excellent. Comme j'ai dit à eux tantôt, mais moi, sérieusement, je performe comme ça. Hein. So if you stay à l'arrière, c'est correct, mais you see this. C'est bon? Okay. I lay down on the nails and I will juggle these over my face. My God. Papa. That's not mom. Okay. Oh shit, sorry. Le retour de l'éclipse au Québec. You see one of these knives stuck in my face? Call an ambulance. Not part of the show. 1, 2. Yes!
final, the last trick. The most dangerous trick I can do. This one is a real Japanese blade. It comes all the way from China. You must watch out that this is razor sharp. And today I'm going to prove you guys that this sword is sharp. Kid, come here. No. Check that. We have the sword. I'm on and I'm fall. I'm going to need a strong, solid man to hold the ladder. Sorry. I put my feet on the blade. When my feet are on the blade, so they land. Tu ne lances pas, you don't throw. You throw. Moi, I don't catch. The blade goes that way, then she's gonna die. And I don't want to go in jail again. Escabeau, if you wobble the escabeau, moi, I get scared. And when I'm scared, I pee. Let it go. Alright, this is it. Up. Backflip to the ground. You gotta be kidding, right?